Bunun benzeri bu kadar çok çalışma çıktığı halde niye bütün dünya bu çalışmayı duydu? Orada tabii ki endüstrinin bu çalışmanın tanıtılmasındaki desteği yadsınamaz. Yani siz bunların bir kısım haber ajansı tarafından para karşılığı haber olarak yayınlandığı bir dünyada yaşarken bir anda bir çalışmanın yazarı ben param yok, parasızlıktan araştırma yapamıyorum dediği noktada bu kadar popüler bir şekilde bütün dünyada bir sürü ülkede senkron bir şekilde yapılması endüstri acaba bunu destekledi mi sorusunu getiriyor. Bilmiyorum cevabını ama bu soru ciddi bir soru. Bu sonuçlar ticari kaygıyla olduğundan biraz daha olumlu mu aktarıldı bütün dünyaya? Yoksa gerçekten böyle bir veri var mı? Bu noktada göreceğiz ne olacağını. Birkaç ay önce İspanyol bilim insanı Barbacit'in çok gündeme gelen bir araştırması vardı. Fareler üzerinde yapılan bir araştırma ve sanki pankreas kanserinin çaresi bulunmuş gibi sunuldu. Ancak o araştırma geri çekildi hocam. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi o çalışma kendi içinde aslında tutarlı bir çalışma. Çok kısaca çalışmadan bahsedeyim. 3 ayrı noktada pankreas kanserinin suistimal ettiği diyeyim hücre içi sinyal yolaklarını aynı anda bloke ederek hücrenin bölünme oranını azaltan bir prensibe dayanıyor ve bu konuda aslında çok derin hakikaten tecrübeleri olan insanlardan oluşan bir ekip yayınladı bunu. Bu çalışma PNAS gibi çok ciddi prestiji olan bir dergide yayınlandı. Çalışmanın geri çekilme sebebi içindeki bir bilimsel yanlış değil. Bunu çok net söylemek lazım ama yayın politikaları konusunda bu tip ciddi dergilerin çok ciddi kuralları vardır. Çok büyük bir saydamlık istenir. Orada sorulan sorulardan bir tanesi yazarların bu yayında kullanılan ürünlerle bir ticari bağı var mı diye sorulur. Orada sanıyorum 3 yazar bu konuda aslında bağı olduğu halde yok cevabı vermişler. Dolayısıyla bunun bilimsel kısmında sorulan yeni bir soru yok ama yorumlanırken yani kendi malınızı satıyorsunuz aslında orada ve burada da benim bir alakam yok, ben bunu objektif bir gözle baktım gibi bir hava yaratıyorsunuz. Hani bunun kısmi etik, kısmi ticari dezavantajlarına dahil olmamak için dergilerin dediğim gibi çok katı politikaları vardır. Bu noktada bu yazı retrakte edildi, geri çektirildi. Doğru ifadeyle yeniden yayınlanacaktır ve içerik değişmeyecektir. Oradaki vaat edilen bilimsel umutlar baki kalacaktır ama yazarların tabii açısından hoş bir durum değil. Onu netleştirmeleri lazım. O yazı tekrar biraz daha dikkatli mercek alına herhalde altına alınarak bakılacaktır ki bu sonuçlar ticari kaygıyla olduğundan biraz daha olumlu mu aktarıldı bütün dünyaya? Yoksa gerçekten böyle bir veri var mı? Bu noktada göreceğiz ne olacağını. Burada 2 tane soru var benim aklıma gelen. Birincisi, yayınlanmadan önce titizlikle incelenmiyor mu bu bağlantılar? Ve ikincisi de her bilimsel araştırma bu kadar kamuoyu gündeminde, dünya gündeminde yer etmedi Barbacit'in araştırması kadar. Burada gerçekten o kapalı kapılar ardında neler döndü diye merak etmeden duramıyorum açıkçası. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi birincisi özellikle PNAS gibi üst seviye dergilerde çok ciddi bir peer review denen akran değerlendirmesinden geçer. Yani o konudaki uzman olan kişilerin bakıp bu yazıyı hakikaten her detayında incelemiş olduğunu ben beklerim. Yani bu yazıda da bu kural işlemiştir. Yani bana da ben reviewer olarak gene o seviyede bir sürü dergide düzenli ve zaman zaman beklenmedik bir şekilde önüme gelen review'ları yapıyorum. Bu çok prestijli bir iştir. Bilimsel dünyada olmanın aslında güzelliklerinden biri de bu. Orada adil olmanız gerekir. Hakikaten yani bazen insan ister istemez kıskanıyor. Keşke bunu ben de yapsaydım diye ama dur şunu kötüleyeyim ben yapayım diye bakmıyorsunuz. Orada bunu toplum adına bir görev olarak olabildiğince bilginiz dahilinde en adil şekilde değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Eminim bu yazıya da bu birkaç hakem tarafından yapılmıştır. Orada bir sorun olacağını sanmıyorum ama bu yazının aslında benzeri pek çok her yıl neredeyse diyeyim yeni molekül işte pankreas kanserini deney hayvanlarında durdurdu, yavaşlattı, yok etti diye çalışma çıkıyor. Bunların kliniğe geçişinde
Barbasit aslında bunun medyada bu kadar popüler olduğunda yaptığı röportajlarında bunları biraz temkinle gözleyeceğiz diye kendisi de bir ön alıcı aslında uyarıda bulundu. Şimdi burada sorduğunuz sorunun şu kısmını ben de bilmiyorum cevabını ama hakikaten insanın aklına gelmiyor değil, benim de geldi aklıma. Bunun benzeri bu kadar çok çalışma çıktığı halde niye bütün dünya bu çalışmayı duydu? Orada tabii ki endüstrinin bu çalışmanın tanıtılmasındaki desteği yadsınamaz. Yani siz bunların bir kısım haber ajansı tarafından para karşılığı haber olarak yayınlandığı bir dünyada yaşarken bir anda bir çalışmanın yazarı ben param yok, parasızlıktan araştırma yapamıyorum dediği noktada bu kadar popüler bir şekilde bütün dünyada bir sürü ülkede senkron bir şekilde yapılması endüstri acaba bunu destekledi mi sorusunu getiriyor. Bilmiyorum cevabını ama bu soru ciddi bir soru. Çünkü o zaman para bulamıyorum demişti. Doğru. O bilim insanı ve şu anda kat be kat paraya ulaştı diye biliyorum ben. Muhtemelen böyle bir doğal sonucu olmuştur ama bakın burada sizi biraz pankreas kanserinde gene tutarak geri götüreyim. 2009 yılında Science'da bir makale yayınlandı. Bu makale dedi ki pankreas kanserinin çevresindeki bağ dokusuyla ciddi bir etkileşimi var. Bağ dokusunu sanki kendine bir kalkan gibi kullanıyor. Bunu da sağlayabilmek için kullandığı belli bir yolak var. Biz bu yola bloke ettiğimizde bağ dokusu oluşmadığı için pankreas kanseri bizim kemoterapi ilaçlarımıza daha kolay hedef haline geliyor. Çünkü kalkan ortadan kalkıyor. Dolayısıyla biz deney hayvanlarında pankreas kanserini şu kadar kısa sürede öldürürken bu bağ dokusu oluşumunu baskıladığımızda çok daha iyi yaşar hale getirdik diye böyle mucizevi gene bir çalışma yayınlandı ve bunun akabinde Science gibi prestijli bir dergide yayınlandığı için ki Science PNAS'ten de daha aslında üstte bir dergi. Hemen ardından bir faz 1B ve faz 2 klinik çalışma geldi. Klinik çalışma dediğiniz şey deney hayvanlarında yapılmış olan bu çalışmanın insanda doz belirleme, toksite araştırma çalışmalarıdır faz 1 ve faz 2. Bunların etkilerini de tabii ki o sırada kaydediyorsunuz. Bu insanlar genelde mevcut tedavileri tüketmiş. Dolayısıyla metastatik yaygın hastalık vücudunda bulunan insanların gönüllü katıldığı çalışmalar. Burada çalışma devam ederken 2012 yılında Infinity Trial diye geçiyor. İlacın verildiği grupta kontrol grubuna göre çok daha fazla ölüm oranı görüldü ve ortalama sağ kalımının kısaldığı görüldü. Bu bir bağımsız veri denetleme komitesi tarafından denetlendiği için çalışma daha sonuçlarını beklemeden durduruldu. Yani sizin deney yaptığınız kolda hasta ölümü artıyor diye durduruldu. Sonrasında yapılan analizlerde görüldü ki aslında vücut tümör tarafından uyarıldığı ve kandırıldığı için o bağ dokusunu yapmıyor. O bağ dokusu hakikaten aslında nereden baktığınıza bağlı olarak aynı şekilde bir kalkan. Ama kalkanı tümör ilaç bana gelmesin diye tutmuyor. Vücut tümör bana gelemesin diye tutuyor. Dolayısıyla siz o kalkanı ortadan kaldırdığınızda tümör çok daha kolay yayılabildiği bir ortam buldu. Dolayısıyla bu çalışmada bir dönem işte antistromal tedavi deniyordu buna. Bağ dokusunu ortadan kaldıracak tedaviler böyle peş peşe ben de buldum diye bir sürü üst seviyede yazı ortaya çıkıyordu. Bu yazı ortaya çıkıp bu klinik çalışma durdurulduktan sonra o çalışmalardan üzerinden işte 12 yıl geçti. Bir daha ses seda duymadık. Yani burada da bilimin aslında adil arenasında bunun gerçek değerini bulup ağırlığını ispat etmesi gerekiyor. Şu noktada umutlu olalım ama bir yandan da temkinli olarak sonuçları bekleyelim bence.